Herkese merhaba, Kardeşli Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni yıla özel hazırladığımız bir pasta tarifimiz var. Pastamızın dışı kartopu gibi görünürken içi yılbaşı renklerinden oluşuyor. Tarifimizin yapımına kremasıyla başlıyoruz. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket şekerli vanilin, 3 yemek kaşığı nişastayı tencereye alıyorum. Kuru malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine 1 litre süt ekliyorum. Topak kalmayana kadar iyice karıştırıyorum. Kremayı sürekli karıştırarak pişirdim. Gördüğünüz gibi koyu kıvamlı bir krema olması gerekiyor. Kremanın üzerini soğurken kaymak tutmaması için buzdolabı poşetiyle örtüyorum. Yeşil kek için 15 kök ıspanağı tencerenin içine alıyorum. Üzerine yarım su bardağı su ekleyip haşlıyorum. Biraz önce tencereyi dolduran ıspanaklar haşlandıktan sonra tencerenin dibinde kaldı, gördüğünüz gibi. Ispanakları farklı bir kaseye aldıktan sonra blenderla püre haline getiriyorum. Keki renklendirecek koyulukta bir yeşil elde ettim. Dört yumurtayı çırpma kaseme alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip köpük köpük olana kadar yaklaşık 5 dakika çırpıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ve hazırladığım ıspanak püresini kaseme alıp çırpmaya devam ediyorum. İki su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilini ekleyip mikserin en düşük ayarında çırpıyorum. Kekin kıvamının biraz daha koyu olmasını istediğim için yarım su bardağı daha un ekliyorum ve çırpıyorum. Kek harcımı kelepçeli kek kalıbına alıyorum. Kek kalıbının tabanına yağlı kağıt serip kenarlarını yağlamayı unutmayın. Yağlı kağıdınız yoksa tabanını da yağlayabilirsiniz ama yağlı kağıt serdiğimizde keki daha kolay çıkartıyoruz. Eşit bir şekilde kabarması için spatula ile yaydırıyorum. Kekin içindeki hava kabarcıklarının çıkması için tezgaha birkaç kez vuruyorum. 180 derecede ısıtılmış fansız fırında 45 dakika pişirdim. Kekin pişip pişmediğini kürdan yardımıyla kontrol ediyorum. Soğuyan kremanın üzerinden buzdolabı poşetini kaldırıyorum. Kaşıkla karıştırıyorum. Üzerine bir kutu krema ekleyip karıştırıyorum. Ardından iyice karışması için çırpıyorum. Kremam çırpıldıkça ipeksi bir kıvam aldı. Kremanın renginin kırmızı olmasını istediğim için kırmızı gıda boyası ekliyorum. İstediğim kırmızılığı elde edene kadar gıda boyasını azar azar ekliyorum. Gıda boyasının markasına göre renk vericiliği değişebilir. O yüzden net bir miktar veremiyorum. İstediğiniz rengi elde edene kadar gıda boyası ekleyebilirsiniz. Kamerada açık kırmızı gibi görünse de aslında koyu bir kırmızı elde ettim. O kadar pürüzsüz ve güzel bir krema oldu ki göstermeye doyamıyorum. Soğuyan kekimi 2 eşit parçaya böldüm.
Yuvarlak bir kaseyi streç filmle kapladım. Kekin bir parçasını kasenin içine yerleştiriyorum. Yarım su bardağı sütle ıslatıyorum. Kremamı kekin içine dolduruyorum. Kekin diğer parçasını bir parmak kalınlığında kenarlarından kesiyorum. Üzerine kapatıp iyice yerleşmesi için bastırıyorum. Yarım su bardağı sütle ıslatıyorum. Bir gece buzdolabında dinlenen pastayı servis tabağına alıyorum. Pastanın üzerini kaplamak için bir paket krem şanti ile bir su bardağı sütü çırpıyorum. Pastanın üzerini krem şanti ile kaplıyorum. Üzerini Hindistan cevizi ile kaplayacağım için çok pürüzsüz bir sıvama yapmıyorum. Pastamdan bir dilim çıkarırken artık size veda etmek istiyorum. Kardeşli Mutfak olarak pandeminin bittiği, ülkemiz ve dünyamız için tüm felaketlerin son bulduğu, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuz 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanacağı için bu klasik espriyle sizi uğurlamadan edemeyeceğim. Seneye görüşürüz.